bozma. Söylediklerimi unutma. Bir lafı 100 kere tekrar etme Bekri. Aptal mı var lan senin karşında? Benim gördüğümü sen görseydin bana da dava yapma lan. Nuri! Seni ibreti alem için Kalata'nın göbeğinde ya, at gibi kişletirim. Oğlum, sen önce üstündeki pisliği temizle. Ha. At adımına göre değil, adamına göre kişnermiş. Anladın mı Bekri? Güzel konuştun Nuri. Güzel konuştun. Hayırlı günler zabit efendiler. Hadi anam hadi. İçeriye Allah'a emanet. Allah zihin açıklığı versin. Yavrum! Gelsin. Baş üstüne sultanım. Yaver. Haşmet meyapları. Sefir Rhodes. Huzurunuza beni kabul ettiğiniz için minnettarım. Bize ne arz edeceksiniz Sefir Rhodes? İngiltere Osmanlı'yı her daim en iyi müttefiki olarak görmüştür. Her şeyden önce zat-ı şahanelerinize bunu söylemek isterim. Sizin gibi değerli bir müttefiğimizin vazifelilerinin Balkan dağlarının soğuğunda yahut Arap çöllerinin sıcağında perişan olmalarını istemeyiz. Bu nevi istihbarat faaliyetlerine nihayet vermeniz iki devlet açısından da isabetli olur. Faaliyetler mi? Böyle şey... Halep'teki isyanda parmağınız olduğu bizce malum. Öte yandan Makedonya valimize suikast düzenleyen çetelere mühimmatı kimin temin ettiği de bariz. Bizi gözü kör, kulağı sağır hasta adam zannetmektesiniz. Yanılıyorsunuz. Bu devlet kadimdir. Evet, bu millet tarihin kendisi kadar ihtiyardır. Ancak siz bizi yok edebileceğinizi düşünecek kadar, bunu hayal edebilecek kadar küçüksünüz. Mesela size tarihten örnek vereyim. Ecnebi sefirler ecdadımın huzuruna dizlerinin üzerinde sürüklenerek çıkartılırlardı. Bilir misiniz? Gök kubbenin altında çok şey değişti. Bu kaideler mazide kaldı. Lakin bir kaide değişmedi. Bu çatı altında cihan padişahının müsaadesi olmadan değil oturmak, nefes dahi alamazsın. Şimdi söyleyin bana Sefir Rhodes. Canıma kasteden Emine Hatun, sefaretinizin çalışanını neden öldürdü? Bizce sultanım vaka açık. Sefaret çalışanımız Emine Hatun'un Alman casusu olduğunu tespit etmiş. Kendisine onu takip etme görevi verildi. Madem bize bu kadar iyilik yapmaya meraklıydınız, neden daha önce bildirmediniz? Elimizde henüz yeterli delil yoktu. James delili bulduğu gün o melun kadın tarafından öldürüldü. Bana bak Sefir. Eğer bu işin içinde parmağın olduğunu öğrenirsem
Sana bunu misliyle ödetirim. Divan nihayetlenmiştir. Çıkabilirsiniz. Ama Görüşme nihayetlenmiştir. Çıkabilirsiniz. Padişahın dahi canına kastettiler. Herkes bu millete yükleniyor. Buna cesaret edebilecekleri aklından geçmezdi efendim. Cüret hırsın tabiatında var. Çok zor günler bizi bekliyor Ethem Efendi. Siz başımızda olduğunuz sürece her zorluğun üstesinden geliriz biz. alakadar olacağınız kişi bu. Sizden kesin netice bekliyorum. Siz hiç endişe etmeyin. İngilizlerin kendi çıkarları için yapamayacağı kötülük yoktur. Bu sefer düşman güçlü. İşimiz çok zor. Ama bizim de elimiz zayıf değil tabii. Ah lan süslü Zaharyas. Beni düşürdüğün durumlara bak. Erini bekleyen arvatlar gibi olduk. Şehri İstanbul'dan çekilirse ağalar, paşalar. Nuri gibi çakallara kalır köşeler. Ama bunların hesabı tek tek sorulacak. Nerede kaldın lan? Çakal mısın? Nuri misin? Huri misin? Hadi be! Allah rızası için bir sadaka. 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 Allah rızası için abim, Allah rızası için günlerdir boğazıma bir şey girmemiş. Ne olur yardım et abi. Kimin kimsen yok mu senin? Yok beyim, yıllardır bir başıma yaşamaya çalışırım. Nerede yatıp kalkarsın sen? Bir abam var atarım, nerede olsa yatarım işte. Bugün burada, yarın başka yerde. Yarın buralarda ol. Başka yerde olma. Seninle işimiz olabilir. Adın? Nuri. Nuri benim adım. Anladın beni değil mi Nur kardeş? Babam müsait değil. Nereden anladın onu aradığımızı? Başka neden gelebilirsiniz ki? Babam müsait değil dedim. Buraya her geldiğinizde adam mahvoluyor. Suç babanın Mecit. Karnındaki lafları bir sıralasa o da rahatlayacak, biz de rahatlayacağız. Şimdi gölge etme, çekil önümden. Bir de seninle uğraşmayayım. Harbiden mi lan Mecit? Ha? Limanın vukuat defterini bugün böyle mi kapatacağız? Babam için. Gerekirse
bu limanı yakarım. Mustafa'm. Ne tarafa alacaksın kardeşim? Vallahi sağ taraf daha az. Sayma boşuna, denedik daha önce. Sayamıyorsun. Şimdi çekilin önümüzden. Nuri! Nuri! Ne oldu lan? Korktun mu? Sen niye böyle oldun Nuri? Eğer seni maşa olarak kullanmasaydım derini yüzer. Ayaklarıma çarık yapardım. Dua et. Bu iş bitene kadar senin cesedini bir direken yatağında bulmasınlar. Niye? Aval aval. Yüzüme bakıyorsun. Konuşsana oğlum. Ne yaptın? Boris Zaharyas. Evet. Öldürdün mü? Yok. Sakat mı bıraktın? Ziyade olsun. Afiyet. Bal şeker olsun. Dağılın. Mecit. Ne yaparsan yap. Lakin asla ve kat'a zabitana el kaldırma. Bizim kitabımızda yazmaz. Baba. Bilirim yapmak istediğini. Siz de ne diyecekseniz deyin müşir ağalar. Süvari Ahmet. 15 yıl olmuştur görmeyeli. Doğru, olmuştur. Dün Galata'da öldürüldü. Sen ne dediğinin farkında mısın Esat Paşa? Yani Emine Hatun'u saraya alan da beni öldürtmeye azmettiren de Boris Zaharyas diyorsun, öyle mi? Ön tahkikatın neticesi öyle gösteriyor sultanım. Peki delilleriniz var mı? Efendimiz, Emine Hatun'un tavsiye mektubunun sahte olduğunu zaten belirlemiştik. O mektubu tertip eden kişi, mektubun Boris Zaharyas'ın sipariş ettiğine şahitlik yapıyor. Başka? Sultanım, öte yandan ölen Emine Hatun'un suikasti tertiplediği gün Galata Karakolu'nda Boris Zaharyas'la karşılaşıp konuştuğunu gören zabitler var. Esat Paşa, her düşmanlığın arkasında bir sebep olmalı. Boris Zaharyas benim müsaademle banka kurmak üzereyken beni öldürtmek istemesinin sebebi ne sizce? Padişahım, zannım şudur ki Boris Zaharyas Alman istihbaratının adamıdır. Ve bu emri onlardan almıştır. Sen ne diyorsun paşa? Sultanım, bence sular hala bulanık. Şahitlerin ikrarındaki sahiciliğe bakmak gerek. Sultanım, başka deliller de mevcut.
Saygıdeğer icra heyeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikel Mülk, Ya Zülcelali vel İkram. Ey her şeyin sahibi olan Allah'ım. Sana sığınıyoruz. Giriştiğimiz bu işte bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Bize güvenen Ali Osman'a ve alemi İslam'a karşı yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Amin. Saygıdeğer icra heyeti. Kıymetli Hazirun, malum haliniz olduğu üzere Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bir bankayı kurmaya muvaffak olmuştur. Bu vaziyete ne kadar zorlu şartlar altında geldiğimizi hepiniz bilmektesiniz. Hal böyleyken bu bankanın ayaklarını sağlam bir zemine oturtmak hepimizin ilk vazifesidir. Bunun içinse işe icra heyeti reisini seçerek başlayabiliriz. Sanırım bu vazifeye talipsiniz. İcra heyeti teveccüh gösterirse. Ticari hayatımda eriştiğim muvaffakiyet herkes tarafından bilinmekte Süreyya Hanım. Ayrıca bu bankaya bir kadın icra heyeti reisi seçebilmek. Müsaade ederseniz benim başka bir fikrim var. Neler bu deliller Esat Paşa? Sultanım, size ilk suikasti düzenleyen ekibin içindeki meftalardan bazılarının Boris Zaharyas'la ilişkisini tespit ettik. Nasıl bir ilişki bu? Bildiğiniz üzere bankayı kurmak için Boris Zaharyas 25 milyon, ben ise 30 milyon altın sermaye koyduk. Bu da beni banka iştirakçileri arasında en güçlü ortak yapıyor. Ama bir kadının icra heyetinin başına geçtiği görülmüş şey değil. Bunu anlıyorum. Boris Zaharyas'ın icra heyetinin başına geçmesini ise destekliyorum. Ama bir şartla. Galata bölgesindeki bir kısım ayak takımı bu adamların Boris Zaharyas'ın tetikçileri olduğunu söylerler. Esat Paşa, Boris Zaharyas birçok kez sizin himmetinizle bana geldi. Aranızdaki ilişkinin iyi olduğunu duyardık. Doğrudur sultanım. Lakin söz konusu sizin canınızsa ihanetin içinde babam dahi olsa affetmem. Heyetin idaresini kendi ellerimle size vermemi beklemiyordunuz herhalde. Şartınız nedir Süreyya Hanım? Şartım, icra heyetini yönetme selahiyetini Kadı Gıyasettin Hatemi ile paylaşmam. Yani icra heyeti 2 reis tarafından yönetilecek. Süreyya Hanım, Kadı Efendi'nin böyle bir vazifeyi Kabulümdür. Teveccüh böyle olursa bu görevden feragat edecek değilim. Bu deliller ışığında Boris Zaharyas'ı tutuklamak yerine gelip bana danışmayı mı düşündünüz? Sultanım, sizin ona vermiş olduğunuz banka kurma yetkisinden dolayı önce size danışmak istedim. Demek bana danışmak istediniz. Esat Paşa, siz benim dahiliye nazırımsınız. Ben dahil bu memlekette yaşayan herkesin malından, canından, namusundan sorumlu kişi olarak bu suçları işlediğini düşündüğünüz bir kişiyi derdest etmek yerine bana danışmayı mı düşündünüz? Ben burada Padişah Efendimizin emriyle bulunuyorum Boris Efendi. Onun verdiği vazifeyi icra ederken gereken her ne varsa onu yapmaktan imtina etmem. Yanlış anlamayın Kadı Efendi. Omuzunuza fazla yük bindirmek istemeyiz. Bu yük bir insan için çok fazla.
paylaşılmasında her halükarda hayır var. Öyleyse bu karar için rey kullanabiliriz. Ön tahkikatta topladığınız tüm delilleri Kadı Gıyasettin'e sunun. Ve onunla soruşturma sona erene kadar Boris Zaharyas'a dokunmayın. Kendisi hiçbir şekilde haberdar olmayacak. Eksik bir iş yapılsın istemiyorum Esat Paşa. Sultanım, bu işi Kadı Yusuf'la halletsek? Esat Paşa, haddinizi bilin. Sultanım Kadı Gıyasettin diyor. O halde karar alınmıştır. Hayırlı olsun Kadı Efendi. Size de Boris Efendi. Ne de olsa siz de banka idaresinde söz sahibisiniz. Benim gibi. Şu halde yapılacak ilk iş neler yapmamız gerektiğini birlikte istişare etmek. Yapmak istedikleriniz ancak ben de sizinle aynı kanaatte olursam bu heyet karşısında dile getirilir. Kadı Efendi. Beni gerçekten çok şaşırtıyorsunuz. İki insan aynı şeye bakıp tamamen farklı şeyler görebilir. Hakikat güneş gibi tektir Boris Efendi. Farklı zaviyelerden bakarsın, farklı halleri görürsün. Lakin gün ışığı hep aynı güneştendir. Ben sizinle doğru yerden bakabileceğimiz fikrindeyim. İnşallah beni sükutu hayale uğratmazsınız. Ne oldu paşam? Allah'ım ben ne yaptım? Ne yapacağız şimdi? Boris'i tutukluyor muyuz? Şahitleri ayarladın mı Rıza? Eğer bir tanesi bile Kadı Gıyasettin'in önünde aksarsa kendimizi ölmüş bilelim. Siz merak etmeyin paşam. Hal böyleyken Kadı Efendi sizce de münasipse toplantıyı sonlandırabiliriz. Münasiptir. Kadı Efendi. Derler ki gücün tadını bir kez alan hayatta başka hiçbir şeyden tadanmazmış. Asıl güç dediğiniz Boris Efendi, içinizdeki güç güç diye bağıran canavarı yere çalmaktır. Güç dediğinizden geriye kalan çocuklar için bilek güreşi. Sizinle kelam etmek istediğim bir husus var. Ne zaman isterseniz. Şimdi Buyurun. Süvari Ahmet adında birini bilir misiniz? Süvari Ahmet. Evet, evet. Kaptandı. Yıllar önce benim yanımda çalışırdık. Ama hafızamda dürüst bir insan olarak yer etmemiş. Beni dolandırmıştı yıllar önce. Dün gece öldürüldü. Niye? Bunu bana niye soruyorsunuz Kadı Efendi? Yoksa benim bir ilgim olduğunu mu zannediyorsunuz bu durumla? Boris Zaharyas. Çok dikkatli ol. Emine Hatun'la ilişkini çözmeme ramak kaldı. Sana tavsiyem bu konu hakkında ne biliyorsan konuşman. Yoksa bu işin sonu dar ağacına gider bilesin. Kadı Efendi bu suçlardan aklandığımı zannediyordum. Henüz hiç kimse ne aklandı ne de hüküm giydi. En azından şimdilik.
Barış sizin elinizde. Adalette. Gereğini yapacağınızdan hiç şüphem yok. Âlâ. Müsaade. Müsaade sizin. İyi günler beyler. İyi günler Süreyya. Boris. Kadı Gıyasettin. İtiraf etmeliyim, beni de oldukça şaşırttınız. Teklifinizi reddedeceğimi düşündünüz, öyle değil mi? Bu vesileyle vekili harcınız Ethem Efendi'yi heyetin reisi ilan ettirecektiniz. Şimdi beni iyi dinleyesiniz Süreyya Hanım. Bu banka devlet-i aliyenin kurtuluş anahtarıdır. Bu bankayı şahsi menfaatlerinizin oyuncağı ettireceğimi düşünüyorsanız asıl şaşılacak şey budur. Neler oluyor bu adama böyle? Kime Boris Efendi? Aklına gelen her soruyu bana sorabileceğini zannetmen için ne yapmış olmalıyım diye düşündürtüyorsun bazen Sansar. Özür dilerim Boris Efendi. Diğer meseleyi hallettin mi? Emrettiniz mi? Elinde Mustafa ölmeli. Vazifeni yap. Senin en büyük düşmanın Mustafa. Yaşamamalı. Hadi. Geçecek kardeşim, sakin. Geçmiyor be kardeşim. Geçmiyor. Ne zaman bitecek bu kabus Mustafa'm? Biraz sabır. Geçecek. Bazen rüyamda seni öldürdüğümü görüyorum. Yaşadıkların kolay değil. Saati kurulmuş bomba gibiyim. Ya bir gün zembereğinden boşalırsam... ...ya sana zarar verirsem Mustafa'm. Sana dedim lan. Senin bıçağın beni kesmez. Kardeşinin kanına bulaşacak bu el. Kökünden kopsun, kökünden. Sana şerri dokunacak bıçak eli. Toprak olsun. Ben senin hep yanındayım. Hiçbir yere gittiğim yok. Sabırlı ol. Her şeyi nasıl atlattıysak bunu da atlatacağız. İnşallah. Daha yapacak çok işimiz var. Bu ne acele? Görelim bakalım Yasmin'in marifetini.
İyi iş çıkardın Yasmin. Zehirli küçük bir kesi işimi bitirmeye yeterdi. Burada bırakalım. Mesajlarını aldığımı anlasınlar. Ne güzel bir sürpriz Anita. Yürüyüşe mi çıktın? Maya benden haber bekliyor. Netice? Netice bankanın idaresi benim. Evet, işte harika bir haber. Ama Kadı Gıyasettin'le birlikte. Bu bizim bütün planlarımız alt üst eder. Hangi planlarını? Bu bankanın sermayesini bizim verdiğimizi unutuyorsunuz galiba. Daha güzel şeyler anımsatmanı isterdim. Şimdi lütfen Mayer'e söyle fazla acele davranmasın. Padişahın gözü hala üzerimizde. Şunu iyi bil Boris Efendi. Bizi yanlış yapan bunu fazlasıyla öder. Ve bu sadece seninle sınırlı değil. Güzel kızın da seni takip eder. Beni daha yakından tanımanı dilerdim. Yürüyüşe devam. Az kaldı. Çok az kaldı. Ne oluyor? Hadi efendinin kesin emri var. Seni gözümüzün önünden ayıramayız. Sakıldıysan al bunlara bak. Çerik bunlar ne? Resim. Neyin resmi? Katillerin, hırsızların, eşgallerin. Oğlum zaten kızın babası yeni ölmüş ya. Ver hemşire sen onları ver. Sen çok biliyorsun. Ya bu da hiç yerinde oturmuyor ya. Ne oldu hemşire? Ben bir ayak yoluna gitmem lazım. Tabii buyurun buyurun. Bu iş benim Garbis. Ne diyorsun oğlum sen? Unutma, Boris Efendi'nin kesin emri var. Karanlık taraftayız. Fakat bu bizim seçimimizdi. Eskiden bu tarafta kardeşlik olmaz zannederdim. Bundan sonra senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Azat. Azat. Ya çeyrek çok uzun sürmedi mi bu ya? Ne yapayım oğlum? Zaman mı tutuyorum ben? Ya oğlum öyle değil de böyle garip olmuyor mu burada beklemek? He oluyor. Girelim içeride bekleyelim. Sen de haklısın. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Ya tamam beberi uyu kızma bir şey demedik. Ya bacım affedersin. İçerideki kızcağıza bir bakar mısın? Başına bir şey gelmiş olmaz. İçeride kimse yok. Ne? Kimse yok mu? Bir bak bak. Ana! Lan! Zerrek oğlum tuvalet camından kaçmış lan. Kadın efendi öldürecek bizi. Öldürecek lan oğlum öldürecek lan öldürecek. Sen de beni öldüreceksin Çelik. Bırak da kızı bulalım koş ya. Koş lan koş Allah. Amirim. Eyvahlar olsun. Ne oldu lan size böyle? Amirim bu Gonca denilen kız vardı ya. Kaçtı amirim tuvaletin penceresinden. Atlattı bizi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ne yapacağız amirim? Ne mi yapacağız?
Bak şurada karşıda bir tane pastane var. He. Oraya gidin. 2 tane soğuk limonata için. Böyle şeyler için üzülmeyin kardeşlerim. Rahatlayın, ferahlayın. Ne demek lan ne yapacağız? Gidin arayın. Hadi! Emredersiniz amirim. Mustafa, polisin yerini biliyorsa intikamını alacaktır. Karakola gidip Kadı Efendi'ye haber verelim. Bütün zabıtanı da teyakkuza geçirelim hadi. İngilizler etrafındaki çemberi giderek daraltmaya başladılar. Eminim padişaha yapılan suikasti benim üzerime yıkmak için planlarını kurmaya başlamışlardı. İyi iş çıkardın Yasmin. İstanbul'a geldiğimizden beri kaçıncı suikast girişimi sayamadım. İstanbul'dan biraz uzaklaşmanız belki de hayrınıza olacaktır Süreyya Hanım. Kaç yıldır bekliyorum buraya dönmeyi biliyor musun? Tek başına bir çocukken, yalnızken kurardım hep İstanbul'a dönme hayali. Ama güçsüz dönersem hiçbir işe yaramayacağını biliyordum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm. Zengin oldum. Kuvvet sahibi oldum. Ondan sonra döndüm İstanbul'a. Şimdi sen benim İstanbul'dan gitmemi tavsiye ediyorsun. Bir çocuğun hayallerinden vazgeçmesini istiyorsun. Bu dünyanın en zor şeyi. Ethem Efendi, ne oldu? Gel. Hocam, Gonca kaçmış. Hadiseden haberdar mı oldular? Zeyrek'le Çeyrek karakola dönünce benden çekecekleri var. Siz neler buldunuz? Öldürülen Süvari Ahmet. Boris için çalışıyormuş. Onun için kaçakçılık yapıyormuş hocam. Öyle mi? Delil var mı peki? Hocam Hamdi Ağa şahit ya. Hamdi, şahit. Hamdi Ağa şahitlik etmez, edemez. Önümüz karanlık oğullar, dikkatli olmalıyız. Hücuma kalkmışken tökezleyip düşmeyelim. Rivayetlere göre hareket edersek adaleti nasıl tesis edeceğiz? Haklısınız hocam. Boris'le Süvari Ahmet'in 15 senelik bir mazisinin olması onu öldürdüğünü göstermez. Başka bir şey var mı? Gonca intikamını alacaktır. Boris'i öldürerek. Aynen öyle. Bütün zabıtanı Boris'in peşine takalım hocam. Hayatı tehlikede olabilir. Buna gerek olduğunu zannetmiyor. Niye hocam? Bu işi siz çözeceksiniz oğullar. Fuzuli yere patırtı çıkarmaya mahal yok. Gonca'yı bulup bana getireceksiniz. Emredersiniz. Müsaadenizle. Kusura bakmayın Süreyya Hanım. Sizi tekrar rahatsız ettim. Buyurun Sir Rhodes. Gelin şu banka işinden vazgeçin. Sir Rhodes. Bugün beni öldürtmeye kalkıştınız. Ne münasebet. Lütfen beni hafife almayın. Bakın, bu suikast işleri hiç size göre değil. Kaçtır başarısız oluyorsunuz. Şimdi size yapacağım teklif bir seferliğine mahsustur. Zemin kaygan. Yapacağımız tek bir hata bizi şüpheli duruma düşürecektir. Bunu engellemek için düşmanımıza daha yaklaşacağız. Düşmanımız olduğunu unutma.
Müzik